Efendim merhabalar. Tarifimiz Lilium Hanım'dan geldi. Hazır yufkayla tepsi böreği yapacağız. Ama o demeyin hemen. Bu böreğin diğer böreklerden çok farkı var çünkü. Mesela sodalı sos kullanacağız. Tavuklu olacak, bezelyeli olacak, havuçlu olacak ve soğanlı olacak. Bu sodalı formülü aslında bütün böreklerinizde kullanabilirsiniz. İsterseniz peynirli, maydanozlu yapabilirsiniz. İsterseniz ıspanaklı yapabilirsiniz. İsterseniz de bizim yapacağımız gibi tavuklu bezelyeli yapabilirsiniz. Size biraz malzemelerden bahsedeyim. 5 tane yufkaya ihtiyacımız var. Hazır yufka. Öyle açmanıza gerek yok. Zaten açın deseniz ben açmam zaten. Ben şahsen o yufka işinde bir sıkıntı yaşıyorum. Sormayın. Şimdi 5 yufkamız var. Bir parça tavuk göğsümüz olacak. Onu haşlayacağız. Börek yapmaya başlamadan önce didikleyeceğiz. 1-2 tane havuç kullanabiliriz. Ama bu havucun büyüklüğüne göre değişir. Bunlar mesela küçük, şu orta boy, şu küçük. Şundan olursa 2 tane, şundan olursa 1,5 tane. Bunun daha büyüğü varsa bir tane kullanırsınız. Küçük kase kadar da bezelyeye ihtiyacımız olacak. Ve yine boyutuna göre 1 veya 2 tane soğan. Gözünüzle bakar, siz karar verirsiniz. Buna da göz kararı dersiniz. Yani malzemelerimiz biraz kalabalık. Şimdi de soda için gerekli olanları anlatayım size. 1 su bardağı yani 200 mililitre. Bu boy sütlerden kullanabilirsiniz. 200 mililitre süte ihtiyacımız olacak. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 şişe veya 1 su bardağı sodamız olması lazım. İsterseniz 1 paket krema kullanabilirsiniz ama bu isteğe bağlı. Kullanmasak da olur. Olur yani. Niye olmasın? Krema 6 lira mı 7 lira çok pahalı. O kullanmayın. 5 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tane de kabartma tozu. Sosun malzemeleri daha fazla gibi. Malzemelerimiz bunlar. Listeyi de zaten ekrana verdim ben. İsteğinize göre o malzemeleri arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Artık kaç kişilik yapacaksanız ona göre siz ayarlayacaksınız. Şimdi önce böreğimizin iç harcını hazırlayalım. Çünkü buna mecburuz. Yani hamurları hazırlasak ne olur iç harcı hazır olmadıktan sonra? Değil mi? Evet bence öyle. Tavuğu haşladık, didikledik. Tavuğu haşladığımız suyu ayıralım. Onu bir kapta dip frizimizde muhafaza edelim ki ileride çorbada veya pilavda kullanırız. Çok güzel lezzet katabilir. Hazırlıklarımız arasında soğanları blenderdan, mikserden, robottan artık ne derseniz. Bu ya tişörtün ya da atletin etiketi kaşındırıyor beni, mahvetti sabahtan beri. Neyse. Soğanı blenderdan geçirdik ya da minik minik doğradık, rendeledik. Sırada havuç var. Havuçları önce uzun uzun, sonra da küçük küçük doğruyoruz. Bu arada difrizden bezelyemizi çıkartmayı unutmayalım. Şimdi hazırlıklarımız bitti. Tavayı ocağa koyduk, altını yaptık. Tavanın zeminini kaplayacak kadar azıcık yağımızı ekliyoruz. O yağın üstüne lap diye soğanı bırakıyoruz. Lap diye bırakıyoruz çünkü öteki elinde telefon var. Bir elde telefon varken çekim yapmak çok zor gerçekten. Bir gün deneyin. O tarifi de bana gönderin. Bakın neler olacak. Evet, yağı tavaya koyduk. Soğanı üstüne ekledik. Bu soğanı pembeleşinceye kadar yağda çevireceğiz. Yanlış görmediysem zeytinyağı kullanıyorum. Havucu attım. Yoksa tarifi anlatamayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi soğanımız pembeleşti. Pembeleşir pembeleşmez de havucu üstüne bırakıveriyoruz. Havuçları da bir süre soğanla beraber çevireceğiz. Yani biraz havucun yumuşamasını bekleyeceğiz. Havuç da biraz öldükten sonra difrizden çıkardığımız ve hala buzlarının tam olarak çözülmediği bezelyeleri tavamıza ekliyoruz. Bezelyeyi tavaya attık ya, biraz döveceğiz onu. Çünkü o buzları ayırmamız lazım. Siz buzsuz bezelye kullanıyorsanız bezelyeleri boşuna dövmeyin, yani suçları yok. Bezelye olmak istemezdim. Bezelyeden hemen sonra didiklediğimiz çeçil peyniri şekline getirdiğimiz tavuklarımızı da tavamıza ekliyoruz. Sonra sıraya baharatlar geçiyor. Tabii baharatlar konusunda özgürsünüz. Bizdeki tarifte kullandığımız baharatlar önce karabiber. Böyle üstünde gezdirecek kadar. Sonra kırmızı toz biber. Renginden anladığım kadarıyla bayağı acı bir toz biber. Bana ulaşan görüntüler bu kadar. Sebebi Lilium Hanım aslında bu böreği o an yapmayacaktı. Bizim için sadece harcını hazırlamayı önerdi. Ben de kabul ettim. Ben bu anı ben bu anı daha önce yaşamıştım galiba ya. Dejavu oldu. Öyle.
Ne zaman yaşadım peki? Ama bu cümleyi nasıl kuracağımı düşündüğümü daha önce de düşünmüştüm. Neyse, elimizde sonuç itibariyle böreğin tepsiye dizilişi yok. Evet, yok. Ama ben ne yapacağım? Size bunu da anlatacağım. Üstelik daha önce yaptığım muhtar böreği tarifimdeki görüntülerle. O tarifte de ben sodalı sos kullanmıştım. Bu avantajı değerlendireceğim. Sosu hazırlamanın özü şu. Bu malzemelerin hepsini bir kasede çırpacağız. Sosun malzemelerini baştan sayıyorum. 200 mililitre süt, kabartma tozu, 5 tane yumurta, soda, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ve istiyorsanız da bir paket krema, bence gerek yok. Biz bu tarifte kullanmadık. Bir daha bakayım ya. Kazanmayı isterdim. Bu kadar. Bu kadar. Bu sefer börek aşamasına geçiyoruz. Tepsimizin zeminini yağladık. İlk hamuru seriyoruz. Onu düzgün bir şekilde zemine yerleştiriyoruz. İlk hamurumuzun üstüne sosumuzdan iyice gezdiriyoruz. İkinci hamurumuzu da düzgün koyduktan sonra onun da üstünü sodalı sosla ıslatıyoruz. Üçüncü yufkayı serdikten sonra sodalı sostan birazcık daha sürebilirsiniz. Evet, yoruldum biraz, yorgunum biraz. Belli oluyordur. Harcımızı da güzelce yerleştirdikten sonra onun üstüne bir kat yufka daha seriyoruz. O yufkanı serer sermez onu da sodalı sosumuzla ıslatıyoruz. Beşinci yufkamızı da serdik. Onun da üstüne sodalı sosumuzdan döküyoruz. İsterseniz tereyağı ekliyorsunuz bir parça. Yani belli bölgelere bırakıyorsunuz. Sonra devreye büyük bir bıçak giriyor. Bu kadar büyük olabilir. Ya da biraz da küçük olabilir ya. Herhangi bir büyük bıçakla böreğin üstüne delikler açıyoruz. Ki bu delikler önemli. Kabartma tozumuz vardı sodada, biliyorsunuz. Börek çok kabarabilir. Bu kabarmayı önleyecektir bu delikler. Böreğimizin yapımı bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Görevini, canını ortaya koyarak yapan sağlık emekçilerine, güvenlik güçlerime sonsuz şükranlarımla. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. İlk fırsatta bunun etiketini kesmem lazım. Çocuklara birer tane avuç kayıp verin de yesinler ya. Faydalı bir şey. İlla allayıp pullamaya gerek yok bazı şeyler. Verin ellerini böyle. Yıkayın güzelce. Müziğin bitmesini bekliyorum. Tamam.